İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün duygulardan bahsetmek istedim. Yoğun duygularla baş etmek. Duygular nereden kaynaklanır? Duygular sen misindir? Elbette hepimiz yoğun duygular yaşayabilir. Hatta bu duygular seni çepeçevre sarıp boğabilir, sıkıştırabilir. Bunu yapan şey duygunun kendisi değildir. Duyguyla kendini fazla özdeşleştirmendir. Yani kendini o duyguyu yaşayan zannetmendir. Duygunun kendisinin senden daha büyük olduğunu zannetmendir. Oysa duygular içinde belirmesi gayet doğaldır ve normaldir. Ama aynen kelimesinde de olduğu gibi duygular içinde belirir. Sen duyguların içinde belirmezsin. Çünkü sen her şeyi içinde var edensindir. O halde yapılacak en basit şey duyguyla özdeşleşmeyi kırmak ve duygunun deneyimleyeni, duygunun gözlemleyeni olduğunun farkına varmaktır. Sen duygular değilsin dediğimde ve sen tüm bunların ötesindesindir dediğimde hiç duygu yaşanmayacak anlamına gelmez. İnsan bazen kendi doğasına uyandığında, yani kendi içindeki sonsuzluğa uyandığında duyguların yok olacağını düşünür. Oysa bu yine zihnin senin uyanışınla arana engel koymak için kurduğu bir oyundur. Duygular gayet güzeldir, gayet doğaldır. Zaten bu hayatı var etme ve bu hayatta var olmanın amacı bu duyguların tadına bakmaktır. Bu hayat yine aynı sinema gibidir. Sinemaya niçin gidersin? Sinemaya o duyguları tatmak. Yani orada görünen baş karakterle arana bir mesafe koyarak, kendini de bir şekilde onun yerine koyarak, onun yaşadığı duyguları tatmaya gidersin. Hayatta var olma sebebin de budur. Bu duyguların tadına bakmaktır. O halde duygular kaçınılacak ya da bastırılacak şeyler değildir. Aksine tadına varılacak şeylerdir. Çünkü her bir duyguyu özünde sen yaşamak, sen tatmak istemişsindir. Ama duygular aynı azı şifa, çoğu da zehir olan ilaçlar gibidir. Yani sen duygunun derinliklerine gömülür ve kendini duygu zannedersen bu halde senin için zehir gibi işlemeye başlar. Yani seni hapseder, sıkıştırır ve seni o duygunun içinde boğulduğuna dair derin bir girdaba çekebilir. Burada yapılacak senin duygudan öte olduğuna uyanmaktır, fakat duyguyu da kabul etmektir. Duygular kabul edilmediğinde ve onlarla savaşıldığında derinleşecektir. Üzüntüde hiçbir sorun yoktur. Kendi sonsuzluğuna uyanmış olsam bile, bu hayatın bir rüya olduğuna uyanmış olsam bile üzüntü hissedilebilir. Çünkü onun tadına bakmayı sen istemişsindir. Fakat üzüntüyle fazla özdeşleşme yaşanılır ise, yani üzüntüyü çekenin sen olduğuna inanılır, o duygunun içinde savrulmaya başlanır ise üzüntü kedere dönüşür. İşte sıkıntı burada başlar. Acı çekmekte de sorun yoktur. Fakat acı bastırılmaya çalışıldığında, yok sayılmaya çalışıldığında, acıdan korkup kaçmaya çalışıldığında arka plana itilir ve burada ızdıraba dönüşür. Artık acıyla arka planda bir kişilik oluşmuş, acı üzerinden bir karakter yaratılmıştır. Acı aslında sahiplenilmiş ve bir şekilde arkaya itilmiştir. İşte bu da ızdıraba sebep olur. Izdırap sıkıntı yaratır. Yani aslında yaşanan, anında yaşanan duyguların hiçbirinde sorun yoktur. Kaçınılmamalıdır, bastırılmamalıdır. Ağlanacaksa elbet ağlanır. Fakat sen ağlamamalıyım, bunun bir illüzyon olduğunu biliyorum deyip kendinde bu duyguyu yaşamana izin vermez isen bu gözyaşları içine akar ve içine akan gözyaşları senden arınmaz olur. Gözyaşları elbette bu hayatın içinde son derece güzeldir.
Nasıl ki yağmur gökyüzünü temizliyor ise, gözyaşları da senin içinde sakladıklarını temizler. O halde yaşanan hiçbir duyguda sıkıntı yoktur. Duygu yaşamak erdemsizlik değildir. Bilgili olmamak, bilge olmamak değildir. Asıl bilginin kendisidir. Asıl bilgeliğin kendisidir. Çünkü orada korku yoktur. Acıdan korkulmaz, üzüntüden korkulmaz. O halde her şeyde kabul vardır. Duygunun altında ezilmek istemiyorsan yapılacak şey duygudan korkmayı bırakmaktır. Çoğunlukla duygudan korku öyle bir illüzyon yaratır ki duygudan ağır basar. İnsan o duygudan, o duyguyla baş edemeyeceğinden korkup onu arka plana iter. Sıkıntı burada başlar. Eğer duygu kendi halinde yaşanıyor ve gözlemleniyor ise, deneyimleniyor ise burada hiçbir sorun yoktur. Belki yine bir acı çekilebilir ama o acı çekilirken bile içinde inanılmaz bir güç vardır ve bunu hissedersin. Çünkü hissedersin ki sen acının gözlemcisisindir. Acının içinde olan, acının altında ezilen, acı çeken değilsindir. Ve o halde kabul edip acıyı bile yaşamayı kabul ettiğinde bir anda içinde bir güç belirir. Belki bu alanda yine bir acı çekilir ama sen artık o acının gözlemcisi olarak o acıyı deneyimlersin. Aynı bu acı biber yemek gibidir. Seversin, yersin. Bir acı hissedersin ama içinde korku belirmez. İçinde acı belirmez. Sadece dilinde bir acı vardır. İşte bu hayattaki tüm acılar, tüm yoğun duygular da kabul edildiğinde ve fazla bağlanılmadığında bu halde ifade bulur. Ve bu halde de elbet güzeldir. Çünkü zaten istemediğin hiçbir duyguyu yaşamazsın. Taşıyamayacağın hiçbir duyguyu sana verilmez. Eğer bir derdin varsa onun dermanı çok önceden içine işlenmiştir. Bazen insan der ki ben artık dayanamayacağım. İşte o halde sana her şeye dayanabilecek gücün içinde olduğunu hatırlatmak için daha fazlası sunulacaktır. Sen her şeye dayanabilirsin. Çünkü tüm güç senin içindedir. Yapılacak şey o kadar basittir ki duyguyu da kabul edip duygunun tadına varmaktır. Elbette bu bazen derin bir acı olabilir. Bir yakınını kaybetmek olabilir. Elbette yoğun hissedilir. Elbet yaşanmalıdır. Bu hayatın bir illüzyon olduğunu biliyorum ve aslında o gitmedi deyip acıyı bastırmaya çalışmak, acıyı derinleştirip içeri iter. Gözyaşları dökülecekse dökülecektir. Acı çekilecekse çekilecektir. Ve çekilen ve yaşanan her bir duygu kısa süre içinde tadına varıldığı, tadıldığı ve sana hizmetini yaptığı için, sana yine seni hatırlattığı için kısa süre içinde buharlaşıp gidecektir. Oysa ki sen duygudan kaçarsan, o duygu uzun süre seninle var olacaktır. Anda yaşanan hiçbir duyguda sorun yoktur. Ama arka planda işleyen duygular seni yorar, seni sıkıştırır. Çünkü sen onları görmezden gelmek istemektesindir ve onlar arka planda daimi olarak seninle var olur ve bunlar üzerinden bir kişilik var edilir. Ve bu kişilik artık bu duygularla birlikte ilerler ve bu kişiliğe bir gerçeklik yaratılır. Yani hayatında artık aynı duyguyu sana gösterecek, tekrar eden döngüler yaratılır. Oysa hiçbir şeyden ne korkulması gerekir ne de yargılanması gerekir. Hiçbir duyguda sorun yoktur. Dünyanın en bilge insanı da oturup hüngür hüngür ağlayabilir. Dünyanın en bilge insanı da üzülebilir. Aradaki tek fark senin kendini o üzüntüyle fazla özdeşleştirmen, bilge olanın ise, yani aslında içindeki bilgeliğin ise bununla özdeşleşmeden sadece bir duygu olduğunu görerek, sadece bu oyun alanının içinde var olduğunu görerek
onu deneyimlemesi ve kendinden buharlaştırmasıdır. Duygunun kendisinde bir sorun yoktur. Fakat sen ne zaman ki o duyguyu arkaya itersin, işte o halde zihin bu duyguya düşünceler bağlamaya çalışır. Ve ne zaman bir duyguya düşünceler bağlanır, işte sıkıntı o zaman doğar. Çünkü sıkıntının kendisi düşüncedir. Onu dallandırıp budaklandırır. Onu çetrefilli bir hale getirir. Oysa hayat basittir, duygular da basittir. Özünde hepsi sevginin bir ifadesidir. Çoğunlukla sevgiyi de duygu olarak düşünürüz. Oysa ki sevgi duygu değildir. Tüm duyguların doğduğu ana kaynaktır. Ve her ne duygu hissedersen hisset, o sevgiden doğmuştur. Lakin sevgi duygu değildir. Sevgi duygunun ötesinde olandır. Sevgi yaradanın kendisidir. Sevgi hakikatin kendisidir. Sevgi tek gerçektir ve her şeyin kaynağıdır. Tüm duyguların ve tüm varoluşun kaynağı sevgidir. Her şey sevgiden var olmuştur. O halde duyguyu yaşamaya kendine izin verir isen, işte o duygu buharlaşıp yerini kaynağına bırakacaktır. Oysa duyguyu yaşamaya izin vermez isen, o senin bedeninde ve bilinç alanında varlık bulmaya devam edip, o sevginin önünde bir perde oluşturacaktır. Yapacağın şey duyguyu yaşayıp kaynağına yer açmaktır. İçindeki sevgiye. Çünkü her duygu yaşandığında görürsün ki o duygu buharlaştığında içindeki sevgi giderek artmış. Her ne duygu yaşarsan yaşa, o senin kaynağına yaklaşmana hizmet eder. Yani senin kaynağın sevgidir ve her bir yaşanan duygu ile sen o duyguyu var eden kaynağına dönersin. Yani aslında hangi duyguyu yaşarsan yaşa, onu kaynağına çekersin. Üzüntüyü de kaynağına çekersin. Acıyı da kaynağına çekersin. Ve kaynağına çektiğin her bir duygu ile tüm bu varoluşa da hizmet edersin. Belki kendini içinde bulunduğun durumdan çıkamaz hissediyor olabilirsin. Çok yoğun duygularla başa çıkıyor hissedebilirsin. Eğer bir duygu yoğun olarak senin alanında ifade bulabiliyorsa, ona taşıyacak, onunla baş edecek, aslında onu buharlaştıracak güç zaten senin içindedir demektir. Ve buharlaştırdığın her bir duygu ile tüm bu bütüne hizmet edersin. Bunu dışında bir dünyaya hizmet etmek için yapmazsın. Kendin için yaparsın ama hiçbir şey senden ayrı değildir. Ve kendi bilinç alanında buharlaştırdığın her bir duygu ile, deneyimlediğin, tattığın her bir duygu ile o duygunun yoğunluğunu bu alemden biraz daha azaltırsın. Çok derin bir acının içinde eğer kendi içindeki gücü bulur isen artık tüm bu evrende o acı seyredecek ve belki de başkaları olarak algıladığın senler o acıyı o kadar yoğun çekmeyecektir. Yeryüzündeki tüm üstadların yaptığı budur. Buda'nın yaptığı budur. Muhammed'in yaptığı budur. İsa'nın yaptığı budur. Onlar da yoğun acılar çekmişlerdir. Onlar da derin ızdıraplar çekmişlerdir. Ama hepsi kendi sonsuzluklarını keşfedip o tattıkları duyguların altından sevginin parlamasına vesile olmuşlardır ve o bütüne öyle bir ışık olarak yayılmıştır ki bugün belki de hiçbirimiz o kadar derin acılar yaşamamaktayızdır. Ve bugün içinde bulunduğun tüm duyguları arındıracak, tadına varacak ve tüm bu evrene kendinde bunların altında yatan sevgiyi bularak hizmet edecek olan da sensindir. Yaşadığın duygu sadece senin içindir ama sadece senin için değildir. Sadece sana özgüdür fakat tüm bu varoluşa hizmet eder ve tüm bu varoluşta parıldamaya başlar. Çünkü parıldayan şey sevgidir.
ve sen kendinden parıldattığın sevgiyle daima bütünü aydınlatırsın. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Sevgiler.